Gece yedikleriniz kilo yapar mı? Gece yediklerinizin kilo yapmasına sebep veren en önemli şey, eğer siz ihtiyaç olmayan bir enerji yüklerseniz beden iki yöntemi kullanır. Depo, ısrarla yakma. Metabolizması hızlı olanlar, tiroidleri hızlı çalışanlar yakacaktır. Ama bu yakmanın bir maliyeti var. Bir smoothie hazırladınız, içine bunlardan eklediniz. Bu smoothie'nin ne kalorisi sizi yorar, ne hazmı sizi yorar, ne de içindeki o muhteşem antioksidanlardan yararlanmanıza engel olacak bir durum olur. Hem sabaha kadar bedeniniz yorulmadan, temizliği yaparken de onarımın ihtiyacı olan dolaşımı sağlamış olursunuz. Aç yatmak doğru mu? Geceleri meyve yemek kilo yapar mı kısmında bir insan meyveyi tokken yiyorsa o meyvenin karaciğerdeki karşılığı nettir. Oturup önüne televizyonun karşısına geçip koyduğu her meyve aslında bir kadeh şarapla eşdeğerdir. Yani ne yapacağım? En ciddi hatalarından birisi nedir diye sorsaydınız gece meyvesidir. Gece meyve sefası, sabaha alkol kafası. Gece yedikleriniz kilo yapar mı? Gece yediklerinizin kilo yapmasına sebep veren en önemli şey, asla gece ihtiyaç olmayan bir şeyi o narif bedene yüklemiş olmanızdır. Yani sizin uyumadan önce ihtiyacınız olan şey bedenin onarıcı sistemine destek olacak gıda gruplarını yemektir. Yani makarna değil, pizza değil veya hamburger değil veya dürüm değil ya da çiğ köfte değil. Tüm bu ürünlerin bir enerji sisteminin elemanı olduğunu unutmayın. Bunlar sizin gün içerisindeki enerji sisteminiz için gündüz herhangi bir saatte evet yenilebilir. Ancak eğer siz ihtiyaç olmayan bir enerji yüklerseniz beden iki yöntemi kullanır. Depo, ısrarla yakma. Metabolizması hızlı olanlar, tiroidleri hızlı çalışanlar yakacaktır. Ama bu yakmanın bir maliyeti var. O maliyet yüksek hararetli motorlu araç kullanmaya benzer. Bir motorun devrini yükseltmek motora ne yapıyorsa bir kişinin kalkıp da gecenin bir saatinde yatacağı saatte yüksek kalorili bir besini, özellikle karbonhidrat kaynağını diyorum, altını çizerek söylüyorum. Bu gıdayı fizyoloji doğal olarak yakmak ister. Yakmaya çalışır ve o yanma bedenin ısısını yükseltir. Ve bu neye benziyor? Bir arabanın ışıkta dururken ısrarla gaza vurduğunuz zaman arabadan çıkan o motor sesi işte sizin motorun yanma sistemini, yani bütün motorun boru hatlarına zarar verirsiniz. Bedenin de damar hatlarını bozarsınız. Dolayısıyla gece yatmadan önce size zarar veren şey kalorinin yüksek oluşudur. Antioksidan kapasitesi yüksek bir gıda yemek, temizleyici bir gıda yemek, insanın metabolizmasını daha böyle gençleştirebilecek ürün grupları, yani onarım sisteminin destekleyicileri sizin için birer çözümdür. Nedir bunlar? Bir kere kan dolaşımını, kanın sulanmasını sağlayan gıdalar. Bunlardan bir tanesi tabii ki safran, diğeri zencefil, diğeri zerdeçal. Bu tarz bir şeyi mesela bir zeytinyağına karıştırdınız, yediniz. Yani bir smoothie hazırladınız, içine bunlardan eklediniz. Bu smoothie'nin ne kalorisi sizi yorar, ne hazmı sizi yorar, ne de içindeki o muhteşem antioksidanlardan yararlanmanıza engel olacak bir durum olur. Hem sabaha kadar bedeniniz yorulmadan temizliği yaparken de onarımın ihtiyacı olan dolaşımı sağlamış olursunuz. Geceleri meyve yemek kilo yapar mı kısmında bir insanın akşam yemeğinden sonra, özellikle akşam yemeğinden sonra oturup önüne televizyonun karşısına geçip koyduğu her meyve aslında bir kadeh şarapla eşdeğerdir. Bir kadeh şarapla eşdeğerdir diyorsam bu biyokimyasal sonuçlarıdır. Bir insan meyveyi tokken yiyorsa o meyvenin karaciğerdeki karşılığı nettir. Gece tokken yediği her meyve fruktoz şekerinin
karaciğerdeki geri dönüşümsüz bir yola girer. Pentoz fosfat yolu dediğimiz bir yoldur bu. Bu yol kişinin fruktozunu yağa dönüştüren yoldur. Fruktozu yağa dönüştürmek. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Karaciğer yağlanması. Bunun anlama geldiğini biliyor musun? Aslında senin metabolitik yaşlanmanı en çok artacak şey. Yani ne yapacaksın? En ciddi hatalarından birisi nedir diye sorsaydınız, gece meyvesidir. Gece meyve sefası, sabaha alkol kafası. Aç yatmak doğru mu? Bu sorunun cevabında evet, yeri geldiğinde insanın açlığı tedavi amaçlı gerçekleştirilir, fakat bir insana yaşlanma gibi bir hediyesi olacağını kabullenerek olur. Neden? Çünkü ciddi bir hastalığı tedavi ediyoruz. Yapılan klinik çalışmalar bunları anlatıyor. Ama bizler vatandaş olarak, halk olarak bir hastalığı yokken kilo vermek için böyle bir programı yaptığınızda vebali ağır oluyor. Yani siz kilo vermek istediğiniz her zaman ısrarla yaşlanmayı kabullenmek zorunda mısınız? Mide ameliyatı oldular, kelepçeler taktılar. Ne oldu şimdi? O mide ameliyatı olanların her biri şu anda ciddi anlamda ya depresyon yaşadı ya da aldığı ya da verdiği kilonun daha fazlasını yine aldı. Olan ne oldu? Mide gitti, metabolizma daha bir yavaşladı. Yavaşlayan metabolizmanın ceremesini şimdi kim çekiyor? Mutsuz bir beden çekiyor. Aç yatmak da aslında buna bir benzer durum oluşturuyor. Aç yatma davranışı yerine antioksidanlarla, temizleyicilerle, onarıcılarla, zenginleştirilmiş gıdalarla akşamlar diyorum. Bunu ya ısrarla gidin kebap yiyin yatınla eşdeğer tutup bizim arkamızdan konuşan arkadaşlara bu videoyu paylaşın. Ne anlatmak istediğimizi bir görsünler. Yanlış anlaşılmak herkesin enerjisini düşürüyor. Gece acıkmaları neden olur? Kişinin insülin yanıtının fazlalığından kaynaklanır. Yani uyumadan yaklaşık 3-5 saat önce yemek yiyen birisi eğer ki uykuya doğru bir insülin yanıtı oluşturacak bir şeyler atıştırmışsa, atıştırmalıklardan bahsediyorum. Böyle hafif bir meyve de olabilir bu arada. Özellikle glikoz, sakaroz oranı zengin meyvelerden bahsediyorum. Mesela üzüm bunlardan birisidir. Bu tarz bir atıştırmalık yapıldığında geceleri bir insülin yanıtıyla karşılaşmak mümkündür. Bu da bir açlık atağı olarak gelebilir. Bir de olayın duygusal boyutunda sorunları olanlar olabilir. Onu da kortizol düzeyleriyle ilişkilidir. Yani birincisi insülin düzeyiyle, diğeri kortizol düzeyiyle. Kortizolun etkisiyle de insanlar gecenin bir saatinde uyanır ve orada yemek yeme iştahı ile kendilerini bulabilirler.